Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. İnşallah keyfiniz, sağlığınız, her şey yolundadır, yerindedir. Bir süredir açılımları düzgün bir seri halinde ilerletemiyoruz. Vakit bulamıyorum ne yazık ki. Kusura bakmayın. Böyle her fırsatta video çekmeye gayret ediyorum müsait oldukça. Bu videoyu çekmek aslında akşam dün gece niyetimdi ama gerçekleşemedi ne yazık ki. O yüzden bugün çekebildiğim kadar video çekip yayınlamayı planlıyorum. Şimdi ilk açılımımızda bize dair bir açılım olacak. Azize'nin sırrı açılımı yapacağız, gerçekleştireceğiz. Ne duymamız gerekiyor, ne bilmemiz gerekiyor, neler oluyor hayatımızda. Bununla ilgili bir açılım yapma niyetindeyim. Açılımlar her zaman belirttiğim gibi zamansızlığa niyetli. Siz ne zaman denk gelir izlerseniz o zaman sizin için en doğru bilgiler en doğru şekilde karşınıza çıksın diyorum. Hemen kartlarınızı da oluşturuyorum şu an. Umarım kartları da güzelce yerleştirebilirim. Şöyle yapalım. Ne duymanız gerekiyor, ne bilmeniz gerekiyor niyetiyle seçiyorum kartlarınızı. Deste altımız kupa dokuzusu. Hemen başlamak istiyorum. Şu an gündemimizde neler var? Ne duymamız, ne bilmemiz gerekiyor? Bir kılıç kralıyla açılış yapıyoruz ve imparatoriçe. Öncelikle yaratıcılığınızın çok tap olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu bazılarımız için soğuk yaptığı bir insanla ilgili bir mesele de olabilir. Sadece hayatınızla ilgili duygulardan ziyade daha analitik kararlar aldığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yani içinizde bir dünya taşıyorsunuz. Kafanızda milyon tane fikir olabilir ama sanki duygularınızı, düşüncelerinizi göstermekten ziyade birazcık daha stratejik ilerlediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu bazılarımız için bir stratejidir dediğim gibi. Yani içinizde bir sürü düşünce, fikir vardır. Özellikle aşkla ilgili tutkusal durumlar olabilir. Kendinizin çok farkında bir bilincinde olabilirsiniz ama şu an geldiğiniz noktada daha sistemli ilerlediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Peki güncel olarak etkisi en çok hissedilen durum nedir hayatınızda? Para şövalyesi. Yani evet ben bu şekildeyim. Dediğim gibi ulaşmak istediğim bir hedef var, biri var belki ya da işinizle ilgili bir mesele de olabilir bu. Bunun için sağlam ve titizlikle adımlar atmam gerekiyor. Gerekirse ağır olur, aksak olur ama en nihayetinde o hedefe ulaşmam gerekiyor dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bu bakın burada gündeminizde olan açılım dinlediğiniz mesele her neyse büyük bir titizlikle ilerlediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çünkü para şövalyesi, tılsım şövalyesi bize Başak Burcu'nu vurgular. Başak da nedir? Gerçekten en dikkatli, en detaylı bir şekilde hedefine ilerlemek için dediğim gibi acele etmez ve büyük bir titizlikle ilerler. Peki bu konuyla ilgili etkisi artan, büyüyen durum nedir? Büyüyen ay fazı için kart seçiyorum. Güç. Daha da güçleneceksiniz. Bu mesele neyse sizin, bu emin adımlarla attığınız, stratejik düşündüğünüz mesele neyse bu yolda hem kendinizi hem bütün potansiyellerinizi fark ettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz ve bu artarak çoğalacak görünüyor. Peki etkisi azalan durum nedir? Yıldız. Ya bir yandan bu şey de olabilir. Atıyorum duygusal bir meseledir. Siz böyle stratejik bir yerden olaya yaklaştıkça birazcık inancınız azalıyor olabilir. Dediğim gibi bazıları için bu şey de olabilir. Çok kalbiniz kırılmıştır. Kendinizi dediğim gibi yani sıfırdan inşa ediyor gibi bir durum söz konusu olabilir. Hem inancınız, umudunuz var. Bazılarımız için bu şeye de dönüşmüş olabilir. Birazcık güç mücadelesine ya o bana bir gelsin hani ne kaçırdığını görsün gibi bir durum da söz konusu olabilir. Belki bir hedefiniz var ya bir şekilde onun için çabalıyorsunuz, ağır ağır ilerliyorsunuz ama bir yandan da bir ümit eksikliği, umutlarınızın birazcık daha böyle örselendiği bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ama bu durum sanırım sizi güçlendiriyor. Evet,
ağır gidiyor, aksak gidiyor. Zaman zaman işin sıkıntılı tarafına düşüyorum. Umudum, ümidim bitiyor ama beni ayakta tutan ideallerim var. Çünkü ben kafaya koydum, bunu yapacağım ve bu konuda benim birazcık inanca ihtiyacım yok gibi bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Bakın bu konu her neyse bununla ilgili büyük bir başlangıç. Bakın deste altları da çok güzel. Ay kartı yani korkularınız olmasına rağmen sağlam bir adım atma niyetindesiniz. Bu bazılarımız için bir iş kurmadır. Yani böyle bir başlangıç olabilir. Bazılarımız için de duygusal bir adım olabilir. Farkında olmadığınız, karanlıkta kalan ama durumun da bir şekilde beklediğiniz bir tarafı neymiş bakalım? Kılıç altılısı. Gitmekle ilgili bir mesele bu. Yani bakın çok zihinle gidiyoruz. Kılıç kralı ile açılışımızı yaptık gerçekten. Kafaya koymuşsunuz bu mesele neyse yani eninde sonunda ben bu alanı terk edeceğim, buradan gideceğim dediğiniz bir mesele. Bu sanki şu an sizin gündeminizde değil ama bir yandan da sezgisel olarak biliyor olabilirsiniz bu durumu. Peki şu an güncelde, aydınlıkta olan net bir şekilde yaşanılan durum nedir? Para yedilisi. Evet, biraz zaman gerekiyor diyorsunuz ve bu süreç bir süredir de bu şekilde hali hazırda ilerliyor olabilir. Dediğim gibi çok bu bir projede olabilir, bir gönül ilişkisi de olabilir. Sadece birazcık daha zamana ihtiyacım var. Dediğim gibi belki bu alan tamamen sizinle ilgili. Belki zor bir ilişkiden çıktınız ve daha sağlıklı, daha düzgün bir şey için belki pek inancınız yok ama zamanla oturur, zamanla ilerler. Ben ne derler, beni geride tutan bağlardan kurtulmayı, ayrılmayı başarırsam ve bu konuda bütün özverimi, bütün güvenimi kendime adarsam bir şeyler olabilir ve bunun için bir zamana ihtiyaç var diyorsunuz. Peki konu nereye gidiyor? Bundan sonra neler olabilir? Kupa ası. Bakın konu güzel bir yere gidiyor. Sadece zamana kartı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görmüyorsanız hemen gösteriyorum. Kupa asımız geldi. E, Siz zamana, hayatın bu akışına teslim olur ve dediğim gibi bu alan neyse kendinize iyi gelecek. O içinizdeki imparatoru, imparatoriçeyi besleyecek. E, Neyse bununla ilgilenmeye devam ederseniz belki birazcık burada kart sizi de şey davet ediyor. Yani sen çok zihin çalıştırıyorsun ve çok mantıklı bir şekilde ilerliyorsun. Evet bu da güzel bir yaklaşım ama yine de sen geleceğe dair umutlarını, inançlarını kaybetme. Evet bazen bir fidanın büyümesi gibi fikirlerin büyümesi, olayların şekillenmesi için zamanın olması, araya girmesi gerekir. Ama sen bu sürece güvenir ve teslim olursan çok güzel bir başlangıç, belki o çok beklediğin adım ya da tamamen bambaşka bir insan ya da bambaşka bir girişim, çok istediğin bir şey, arzu ettiğin şekilde olacak. Sadece sürece ve zamana güven. Sen zaten bu durumun farkındasın. İnançların doğrultusunda, hedeflerin doğrultusunda asla ümidini yitirme der gibi geliyor. Biliyorsunuz bu kartta, bu destede benim evet kartım, Joker kartı, deli kartı. Tabii bu bununla evet doğru. Doğru mu koydum? Yani Joker kartını ben en azından gördüm. Benim için bu bir onay. Evet. Bunu da size aktarmak istedim. Peki bakalım Azize sırrını verecek mi? Azize sırrını vermedi. Para kralımız geldi. Bunu tekrar geri kapatıyorum. Para kralı boğa grubunun temsil ettiği karttır. Yani birazcık sabitlikten bahseder. Yani kılıç kralıyla açtık ve tılsım kralıyla kapatıyoruz. Sanki kartlar bize şey diyor. Sen emin ve haklı duruşunu sürdürürsen ki bunu hep son açılımlardır. Hep söylüyorum bazen açılımın başlıkları da bu oluyor. Ama sanki kart şey diyor. İnançların doğrultusunda, hedeflerin doğrultusunda ilerlemekten geri durma. Sadece inancını kaybettiğin noktalar oluyor. Kendini hatırlat. Güzel şeylerin olabileceğini, bazı şeylerin tekrar çiçek açabileceğini, bunları asla unutma. Çünkü bir şey sana gerçekten vaat ediliyor. Bunu sen de içinde bir yerlerde biliyorsun. Eğer bilmesen de ya da inancın azalmış da olsa dilemeye, istemeye, umut etmeye devam et. Çünkü bunu hak ettin dercesine geliyor. Tılsım kralımız biraz sabittir, kolay vazgeçmez. Yani edindiği şeylere kolay tutunur. Ama dediğim gibi bir şekilde dirayetlidir de. Bir konu onu kolay kolay yıldırmaz, pes etmez. Sen de eğer pes etmezsen hakkında çok güzel gelişmeler olacak diyor kartlar. Hemen bu ay fazları için kart seçmek istiyorum ay kehanetlerinden. Şu an güncel olarak etkisi en çok hissedilen etken nedir sizin hayatınızda? Çok çalışmanızın karşılığı veriliyor. Yani şu an bu karşılığı göremiyor olabilirsiniz hayatınızda ya da belki bazılarınız deneyimliyordur. Dediğim gibi kendinizi belki
kötü bir ayrılıktan, belki kötü bir eğitim sürecinden ya da ne bileyim kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuzdur. Sanki bunların karşılığını alacaksınız diyor kartlar. Alabilirsiniz. Peki etkisi artan durum için bir kart istiyorum. Harekete geçme zamanı. Ki muhtemelen harekete geçtiniz çünkü burada düşünen, planlayan, uygun koşulları yaratan karakterler yansıdı. Eğer geçmediyseniz de yakın bir süreçte geçebilirsiniz ya da kartlar sizi harekete geç ve eylemsiz kalmaktan ziyade eyleme geç ki bu süreç bir çırpıda ya da ne bileyim en azından siz yolda oldukça daha da hızlansın diyor olabilir. Peki etkisi azalan durum, küçülen ay fazı için bir kart alıyorum, istiyorum. Spiritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin. Bakın yani ilahi varlığa teslim olun. Çağrısı da geldi deste altından. Şey de olabilir. Yani bir süredir aklınızda biri vardır. Onunla ilgili işte meditasyon yapıyor olabilirsiniz. Ne derler? Açılım dinliyor olabilirsiniz, danışmanlık alıyor olabilirsiniz. Çünkü bazen bazı arkadaşlarımız yorum yapıyor. Yani çok güzel açılımlarla uyumlanıyorum, her şey güzel gidiyor ama boş yere bekliyorum, öyle hissediyorum, kendimi yıpratıyorum. Belki de kartlar burada size şey de diyor olabilir. Yani sen bu alanda çok zaman kaybettin. Belki de hiç gelmeyecek bir insanı bekledin. Artık bu ne derler, bu alana birazcık veda et ya da bu alanı bir şekilde dengele. Her gün video izlemek yerine haftada bir video izle ya da ne bileyim çok arzu ettiğin zaman aç. O kanallar hiçbir yere kaçmıyor. Canın istediği zaman izleyebilirsin. Ama artık kendi hayatın için harekete geç. Ne istiyorsan onun için harekete geç. Bu alan biraz senin hayatında azalsın ya da bunu kendi hayatına bir şekilde entegre et, uyumla. Bu alanın dengelenmeye ihtiyacı var gibi geliyor. Peki sizin enerjiniz için 3 kart alalım. Kehanet destesinden yine bir başka. Normalde desteleri vurmam ama bu açılımda niye öyle oldu? 3 tane de kehanet kartı istiyorum. Yani geçmiş, şimdi gelecek şeklinde alacağım. Geçmişte nasıl bir ya da en yakın geçmişimizde nasıl bir enerjideydiniz? Ya çevrenizdeki insanlarla ilgili bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Tabii bazılarımız için bu işle alakalı bir meseledir. Birazcık çevrenizdeki insanları çok taktığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Peki şu an nasıl bir ruh halindesiniz ya da bakın yani çok güzel şey geliyor. Burada da harekete geçildi sahi. Yeni başlangıçlar. Şu an bir de bir numaralı kartla geliyor. Sanki hayat sizin için yeni başlangıçlara gebe gibi görünüyor ve çok güzel bir dolunay atlattık. Onun da eminim etkileri olmuştur hayatınızda. Peki olası süreç için neler olabilir? Bir kart almak istiyorum. Sevgi dolu kadın. Bazılarımız için bu tabii sevgi dolu bir erkek olabilir ya da bu sizin tamamen enerjinizden bahsediyor olabilir. Bakın deste altımızda sevgi dolu erkek geldi. Bazılarımız için gerçekten güzel, müthiş karşılaşmalar olacaktır. Belki eskilerden biri gelecektir ya da yeni başlangıçlar, bambaşka insanlarla olacaklardır. Çok güzel geldi. İnsanlar serisindenmiş 5 numaralı kart. Aziz kartına gider. O da aşıklar kartına gibi bir şey de söylemek istedim. Şuradan alalım peki. Buradan da alalım birer tane. Ne duymanız ne bilmeniz gerekiyor. Siz şifacı rolü hazırlayan zorlu bir inasyon sürecinden geçtiniz. Gücünüzde şüphe etmeyin. Bakın çok güzel geldi ya. Tam da geçmiş enerjisinde. Yani çok acıklı şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bu bazılarımız için hep diyorum aşkla ilgili bir şeydir. Bazılarımız e, kötü bir arkadaşlık tecrübesidir. Hayatınızda yaşayabileceğiniz tüm zorlukları gözünüzün önünden geçirin ve artık şey diyor. Siz şifalandınız ya da şifanız tamamlanmak üzere bunları yaşadınız. Endişe etmeyin, iyileşiyorsunuz ya da iyileştiniz. Daha da güçlü bir insan oldunuz. Peki şu an için bir kart istiyorum. Yine bir iyileşmekle ilgili. Vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecek. Belki bazılarımız hala iyileşiyor. Bazı arkadaşlarımız hala bu süreçten geçiyor. Ama tabii mental olarak iyi olurken bazı şeyleri ihmal ediyor olabilirler. Hareketsiz kalıyor olabilirsiniz dediğim gibi. Çünkü
acılar bir şekilde bizi evlerimizde kapatıyor ve herkes iyileşmek için çeşit çeşit şeyler yapıyor. Bazıları kitap okuyor, bazıları video izliyor, filmlere saranlar var. Kartlar da diyor ki sanki harekete geçin de vardı, unutmayın burada gelen kısımda. Artık harekete geç, sadece mental olarak değil, fiziksel olarak da kendine bak der gibi geliyor. Peki olası süreç için bir kart istiyorum. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği düzelsin. Buraya bir tane daha kart istiyorum. Rüyalar. Bu süreçte rüyalarınıza dikkat edin. Belki dur kısmı bize uyku dengesizliklerinizden de bahsediyor olabilir. Size aklınızdaki konu hakkında zengin bir içgörü sağlayacak. Durgunluk yakında geçiyor. Bu dönem kişisel gelişim için araç olarak kullanın ve enerjinizi yükseltin. Bakın yine bir enerjiyle ilgili bir mesele var. Çok fazla kafa yormayın. Dediğim gibi gördüğünüz rüyalar sizi etkiliyor olabilir. Bazı duygusal durumlara hazır değilsinizdir belki. Yani kartlar sizi birazcık da ilahi varlığa teslim olmaya çağırıyor. Bakın değiştirmek için zamanında çok çaba harcadığınız, efor sarf ettiğiniz meseleler neyse ve hiç değiştirilmemiş gibi ise sanki kartlar diyor ki sen bu alanla ilgili yeterince uğraş verdin, bir sürü şey gerçekleştirdin. Artık hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen sadece sürece ve zamana güven. Rumi'den de bir şeyler alalım. Sonra bu açılımı kapatalım. Çünkü birkaç tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Rumi de sesle size bir şeyler söylesin. Birazcık duygusal olarak hazır hissetmediğiniz ama terk ettiğiniz bir alanla ilgili geliyor. Bakın yine bir yıldız kartı geldi. Tam da merkezde. Bazılarımız için o ümidi kaybetmesi herkes için olmak zorunda değil elbette. Burada sanki ümidini kaybetmedi yani kaybetmemeniz yine hatırlatıyor gibi görünüyor. Dediğim gibi çok zorlu bir ilişkiyi geride bırakmışsınızdır. Nasıl olacak, nasıl olmalı gibi bir sürü soruyla zamanında geçmiş bir süreçte yüzleşmiş olabilirsiniz. Belki hala da yüzleşiyorsunuzdur. Ya da şöyle bir tavsiyede de bulunabilirim. Kartlar yani düzgün sorular sormalıyız. Bununla ilgili bir gönderi de görmüştüm. Tekrar onu bulabilirsem paylaşırım. Yaşadığınız, yaşamak istediğiniz, arzu ettiğiniz şeyler nelerse onlarla ilgili doğru sorular sormaya da davet ediyor olabilir kartlar size. Adalet. Bugün böyle bir açılım yapmayı da düşünüyorum. Sevgili bir arkadaşımız Neşe, gönüldaşımız adaletle ilgili, ilahi adaletle ilgili bir açılım istemişti. Belki ona da fırsat buluruz. Önümüzdeki süreç sizin için adilliğin yaşandığı bir süreç olacak olabilir. Bu belki bazılarımız için gerçek bir mahkemedir, gerçek bir davadır. Bununla ilgili bir hak, hukuk mücadelesi olacak olabilir. Belki bazılarımız umut ettiği, bir süredir beklediği ve ona türlü zulümler yaptığı bir insanla ilgili bir mesele olacak olabilir. Belki kendi içinizde bunu aşacaksınız. Böyle bir mesele olacak olabilir. Çünkü belli ki bir süredir bir türlü ortaya bulamadığınız, kendinizi pek iyi hissedemediğiniz bir mesele sizin için ne derler? Amacına ulaşacak gibi görünüyor. Yine adalet terazi burcu ile ilgilidir. Tam da 13 Mart'ta, pardon 13 Nisan'da yaşadığımız, Nisan diyorum doğru, 13'ünde yaşadığımız Dolunay ile ilgili bir kart. Dilerim herkes için en doğru, en hakka hukuka dayalı şeyler yaşanmıştır ya da yaşanacaktır önümüzdeki en yakın süreçte. Son olarak şuradan da 3 kart istiyorum ve bu açılımı kapatıyorum. Ne duymanız ne bilmeniz gerekiyor dedik. Oh, bu kadar olur ya. Bakar mısınız? İlahi güç. Her yöne büsbütün hizalı bir gökkuşağı ışığı yaşıyorsun. Yani e, korkunç bir ihanet deneyimlemiş olabilirsiniz. Ya da siz böyle kendinizi dış koşullar yüzünden, çevrenizdeki insanlar yüzünden ihanete uğramış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Belki gerçekten bunu bazılarımız deneyimledi ve içinde bulunmak istemediği alandan uzaklaşmayı tercih etmiş olabilir. Belki bazılarımız ben bunu affederdim, hani bu da geçerli dediğiniz anda bir şekilde uzaklaştırılmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Kartlar da diyor ki her şeyin bir amacı olduğunu asla unutma. Yani burada olmanın ne demek olduğunu gönülden hisset ve bu amaç uğruna adımlar at. Çünkü sen
iyi bir noktadasın ve haksızlık yapmadığına eminsen, o insanlara karşı yaklaşımın adil ve doğru bir şekildeyse inan bana korunuyorsun sen. Yani büsbütün hizalı bir gökkuşağı ışığı görüyorsun ve senin için eminim şüphesiz yani Allah bilir elbette ama çok güzel şeyler olacaktır. Yani ne derler? Kötü insanlar kötü şeyler deneyimler. Belki tabii bazen iyi insanların da başına böyle kötü şeyler geliyor ama iyiler bir şekilde düzgünce sıyrılabilir. Vay bile bile kötülük yapanların haline demek istiyorum. Niyeyse bunu böyle bitirmek istemedim ya. Buraya ne seçelim? E, Sistem size bir şey söylesin. Bu desteği kullanmak da doğru mudur bilemiyorum ama şundan alalım ya. Bu açılıma uygun tek bir kart istiyorum. Bakalım sistem size ne diyebilir? Ne duymanız gerekiyor? Şarkınızı paylaşın, sesin derinine dalmak. Bak, çok güzel geldi ya. Dediğim gibi size iyi hissedecek, iyi hissettiğiniz, kendinizi gerçekten tam anlamıyla ortaya koyduğunuz durumlar neyse, ne bileyim yetenekleriniz neyse, size iyi gelecek alanlar neyse, bunu sevdiklerinizle paylaşın ya da kendinize iyi gelen şeyleri yapmaktan durmayın. Asla kendinizi ertelemeyin ve bu konuyla ilgili dediğim gibi en ufak bir yeteneğiniz bile varsa, bu zamanda size iyi gelecekse bununla ilgili uğraşmaktan asla durmayın. Ve deste altımızda sizin olmayanı özümsemek geldi. Yani sizin olmayanı özümsemeyin mi diyeyim. Sizin olmayanı özümsemeyin ve kendinize odaklanın. Asla açılımı kapatamıyorumdu. Bundan bir tane daha alacağım. Yüksek benliğimiz kartlarından. Hayatında sahip olduğun iyiliğin, sahip olduğun tüm nimetlerin temeli olduğunu kabul et. Bakın yani bu açılımı birine niyetle ya da gönül kırıklığıyla, türlü türlü zorluklarla dinliyorsanız siz sahip olduklarınızda odaklanın. Tam da burada da gelmişti. Deste altında sizin olmayanı önümsemek. Siz sahip olduğunuz iyiliği, sahip olduğunuz tüm nimetleri, değerleri, onlar neyse onları kucaklayın. Çünkü sanki böylelikle bir şeyler sizin için çok güzel ilerleyecek gibi görünüyor. Ya elbette nasıl istiyorsanız öyle yaşayın. Deste altında görmek istiyorum. Bulunduğun yolu değiştirmek için hala zamanın var. Hiçbir şey geç değil. Böyle saatimiz de ilerliyor. Belli ki bir zaman, bir durum yaklaşıyor. Tabii siz bu süreç boyunca tamamen kendinize odaklı kalırsanız, kendinizi gerçekleştirmek için dilediğiniz, arzu ettiğiniz o şeylerin peşinden koşarsanız bu süreç eminim hepimiz için çok daha kolay, çok daha güzel ilerleyecektir. Evet aklımızda, kalbimizde bir yerlerde bizi sıkıştıran meseleler elbette olacaktır ama ilgimiz, alakamız kendi hayatımızla ilgili olunca o süreç birazcık daha rahat geçebilir. Bu tabii herkese uygun olmayacaktır. Bazı insanlar bir konuya taktı mı çok takıyor, yemekten, uykudan falan ne derler kısabiliyor, istese de başaramıyor. Ama siz bunu dengelemeye çalıştıkça belki sistem tarafından belki insan vücudunun fizyolojisi bedensel bütünlüğüyle dengelenecek olabilirsiniz. Çünkü birazcık bir dengesel bir mesele söz konusu sanki. Çünkü buralarda bir yerde hem onu almıştık hem adalet kartı da bize bundan bahseder ve bu deste altımız da bundan bahsediyor. Orta yol bulunduğunda her şey dengeye ulaşır. Artık ikililik yoktur. Sanki kartlar birazcık sizi buna da davet ediyor olabilir. Evet bu açılımımız böyleydi. Umarım sizlere uymuştur. Umarım en güzel etkileri en doğru şekilde yaşarsınız diyorum ve bir sonraki açılımda görüşmek üzere deyip noktalıyorum. Hoşça kalın.